Merhaba değerli dostlar. BTC'de neden işlem almadım? Giriş noktalarını neye göre belirliyorum ona bakalım. Daha önce de belirttiğim gibi bir kanal yapısı vardı. Bu kanal yapısının içerisinde dalgalandıktan sonra alta kırılım geldikten sonra paralel kanal stratejisine göre kanal üst bandı alt bandı kırıldığı zaman nasıl hareket ediyordu? Bir alttaki bandın orta noktasına orayı da kırarsa alt banda doğru düşüş devam ediyor. Bu strateji güzeldir ve etkilidir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Videosu kanalda var. Değerli arkadaşlar, dün itibariyle buradan bir sekme hareketi yaparak 84.400 civarlarına bir yükseliş geldi ve oradan tekrar yapısını aşağıya doğru çevirmiş görünüyor. GAN ölçümüyle BTC'de işlemin dönüş noktalarını bulma ihtimalimiz var. Bir bakalım nasıl bir dönüş noktası verecek bize. Şimdi en üst tepeden şuradan baktığımız zaman en yüksek yaptığı tepe burası. Ondan sonra son itki hareketiyle yükselişlerine devam ettiği bölgede burası. Bu bölgenin ölçümünü yapacağız. Etkili bir stratejidir. GAN ölçümünü çok sıklıkla kullanırım. Grafik üzerinde şöyle değerlendirdiğimiz zaman buradan geldikten sonra itki hareketiyle sekiyor. Şuradan gördüğünüz gibi. Ve buradan aşağıya doğru bir kırılım gerçekleştiriyor. Nerelerden dönebilir? Bunun bir ölçümünü yapalım. Şimdi değerli arkadaşlar buradan kırılım geldikten sonra son itki hareketine sebep olup düşen tepeden ölçüm yapacağız. Buradan sıfır noktasını çekip son itki hareketine sebep olan dibe çektiğimiz zaman şu şekilde yani şu bölgeleri dikkate alıyorum. Çünkü buradan oyalanıp yükseldiği bölgeler var bakın şu kısımda. Şuradan. Bu bölgeyi de dikkate alabilirsiniz. Şöyle şurası daha ideal. Çünkü buralardan sekme hareketleri yapmış bu iğneyi kullanabilirim. Evet arkadaşlar, kanal buraya bir tane kendim için bölge belirliyorum. Burası bizim için yaklaşık nerelere karşılık geliyor. Genelde çok etkili bir sistemdir. Dönüş noktalarını bununla belirliyorum. 74.850 civarlarında bir geri çekilme olabilir. Kanal alt bandından eğer şöyle bir olay gerçekleşirse değerli arkadaşlar, grafik buraya gelip kanal alt bandına düşüp buradan tepki alıp tekrar yükselişini devam ettirirse kanal orta bandına oturup bu şekilde seviyeleri takip etmemiz gerekecektir. Bu bölge ilerleyen süreçlerde direnç olacaktır. Çünkü GAN kutusunu çiziminde ben genelde destek direnç olarak çalıştığını söylemiştim. Önceki videolarımda da vardır. Bu bölge bizim için ilerleyen süreçlerde şu kısım direnç olacaktır. Fakat takip etmek istediğimiz bölge şu an itibariyle kanal orta bandı yani bir üst kanaldan aşağıya indikten sonra orta bandı kırıp retest hareketi yaptı ve geri çekilme yaşanıyor. Buradan dönüş senaryolarını bu şekilde takip edeceğiz. Eğer buralarda kırılım gelirse bu bölgeleri kontrol edeceğiz diye düşünüyorum. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın değerli dostlar.